Fazla mesai nedir? İsterseniz onu açıklayarak başlayalım. Peki işçi fazla mesai yapmak zorunda mı asıl konumuz? Fazla mesai yapmaya zorlanan işçi onam belgesi olmadan iş sözleşmesini haklı sebeple feshedebilir mi? Merhaba, yeni bir konuyla yine karşınızdayız. Evet. Bugün işçi fazla mesai yapmak zorunda mı konusunu ele alacağız. Soruları ben soracağım, Mehmet Ali Bey cevaplayacak. Mehmet Ali Bey merhabalar, nasılsınız? Sağ olun Melek Hanım, sizler nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bugün işçinin fazla mesai yapmak zorunda olup olmadığı konusunu konuşacağız. Bu konuda çok soru geliyordu. Öyle mi? Evet, tamam. evet, bu konuda çok soru geliyordu. Biz de bu konuya değinelim istedik. Fazla mesai nedir? İsterseniz onu açıklayarak başlayalım. Fazla mesai nedir? Bunu bize açıklayabilir misiniz? Bir iki çalışanın yemek molaları düşürdükten sonra haftada 45 saatten fazla yaptığı çalışmaya fazla mesai denir. Bu mesai karşılığı %50 zamlı ödenen ücrete de fazla mesai ücreti denir. Bazen işverenler bunları ödediğini söylerler. Ama işte bu %50 zam ya da saatlik ücrette netlik olmadığı için ya da netlik yapmadıkları için muhasebeleştirme yaparak ödenildiğini düşündüğünüz mesai ücretleri bile aslında tam ödenmeyebilir. O yüzden bunlara da dikkat edilmesi gerekiyor. Düzgün hesaplanmıyor genelde. Muhasebeleştirme yapıyorlar. Saatlik ücretini asgari ücretten yapıyorlar. Sanki üstüne prim ödüyormuş gibi gösteriyorlar. Maaşta o yüzden saatlik ücretinde de problem oluyor ve daha az ödemeler oluyor. Anladım. Peki işçi fazla mesai yapmak zorunda mı asıl konumuz? İşçi fazla mesai yapmak zorunda değil. Fazla mesai yapması için ya da yaptırılması için işçinin onayı gerekir. Bu onay iş sözleşmesinde fazla mesai yapmayı kabul ettiğine dair maddeler oluyor. Buradan olabilir. Bunun dışında da eskiden her yıl işçinin fazla mesai yapma onay belgesi vardı. Bunu imzalatıyorlardı. Yargıtay son kararlarının artık bunun her yıl imzalanmasına gerek olmadığını bir kere imzaladıktan sonra işçinin artık her zaman fazla mesai yapmayı kabul etmesi gerektiğini söyledi. İşte burada eğer bu onam belgesini imzalamışsanız artık işveren sizden fazla mesai yapmasını isterse yapmak zorundasınız. Yani zorundasınız değil, yapmayabilirsiniz. O zaman işveren sizin iş hakkınızı fesheder, işten çıkartır. Yani durum böyle. Eğer onam belgesi yoksa işçi zorla yapamaz. Fazla mesai yapamaz ama onam belgesi varsa bunu yapmak zorunda kalacaktır. Peki fazla mesai yapmaya zorlanan işçi onam belgesi olmadan iş sözleşmesini haklı sebeple feshedebilir mi? Şimdi mesai onam formu imzalamışsa işçi iş hakkını hakkı nedenle feshedemez. Ama onam belgesi yoksa, imzalamamışsa ve işçiye fazla mesai yapmak için zorlanıyorsa, yani artık bu zorlanma da mobbinge dönüşmüşse, yani artık bir baskı unsuruysa, bunu artık mobbingden dolayı iş sözleşmesini feshedebilir. Yani şimdi şöyle bir şey var, fazla mesai yapıyor ama karşılığını ödüyorlar mesela. Ama işçi bunu yapmak istemiyor. Onam belgesi de yok ve diyor ki ben artık yapmayacağım. Tamam. Her hafta zorluyorlar. Yapman gerekiyor, yapman gerekiyor düzeni. Bozuluyor, yapıyor. Yapmazsan çıkartırız, öyle yaparız, bunu yaparız, şunu yaparız. Artık bu büyük bir baskı oluşuyor işçide. Ve çalışma şartlarında artık bozulma oluyor ve işçi rahat değil. Bu durumda iş akdini hakkı nedenle feshedebilir. Bir de şöyle bir şey daha var. Şimdi bu onam belgesini verdikten sonra her zaman bu geçerli oluyor. Ama işçi yazılı ihtarnameyle bu onam belgesini de geri alabilir. Ben artık her ne kadar onam belgesini imzalamış olsam bile artık mesai yapmayacağım. Kadın işçi çocuk doğurmuş olabilir, anne olmuş olabilir artık ya da evlenmiş olabilir. Evinde de şartlarım, daha fazla vakit yaşam şartlarım değişti. Evlendim, yaptım. Ben artık fazla mesai yapmayacağım. Bir gerekçe sunması gerekmiyor ama yok, örneklemek gerekirse önceden bekar insanlar tabii ki daha uzun çalışma saatlerini tolere edebiliyorlar ama insanlar evlendikten sonra evde de sorumlulukları oluyor. Belki fazla mesai yapmak istemeyebiliyorlar. Evet, bu onam belgesini geri alabiliyorlar ve artık mesai yapma zorunluluğu ortadan kalkıyor. Peki muvaffakat veren işçi 270 saati aşan bir fazla mesai yapmaya zorlanabilir mi? Muvaffakat vermiş ama 270 saati aşan oranda saatlerde fazla mesai yapmaya zorlanabilir mi? İş Kanunu'nun 41. maddesinin F bendinde işçinin yılda 270 saatten fazla mesai yapamayacağı söylenmiştir. Bu emredici bir hükümdür. Gene Yargıtay'ın bu konuyla ilgili eskiden şöyle kararları vardı. Onam belgesi varsa, mesaisi ödeniyorsa 270 saati geçiyor diye fazla mesai yapıyor, bu kadar mesai yapıyordu. İş akdini feshedemez. Benzeri kararları vardı. Ama Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 2022 yılında bir kararı var. Bu 2022 yılında
ki kararında 270 saati aşacak mesai yapmaya zorlanamaz. Anladım. Peki. 270 saatten fazla mesai yapması halinde haklı sebeple iş sözleşmesini feshedebilir mi peki işçi? 270 saat aşan bir çalışma sistemi oluştu. Bir önceki iş yeri. soruda da belirttiğim üzere Evet. eskiden Yargıtay feshedemeyeceğinden bahsediyor. Onam belgesi mesainin ödenmesi Nasıl olsa halinde. onayladı, Evet. ücreti de ödeniyor. Ücreti de ödeniyor. Devam Neden etsin feshetsin çalışmaya. dedi. Evet, ama 2022 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararına göre artık onam belgesi olan ve mesaisi ödenen bir işçi 270 saatten fazla mesai yaparsa iş kanununun işte 41. maddesine ki emrediği hükme aykırı davranıldığından dolayı iş akdini haklı nedenle feshedebileceğini söylemiş. Yani dediğim gibi artık 270 saati aşarsanız bütün şeyler kanuna uygun olsa bile iş akdinizi haklı nedenle feshedebilirsiniz. Peki. Bazen ama kafalar karışıyor. Haftada 45 saati de bu mesainin içine katıyorlar. Diyorlar ki ya ben zaten haftada O rutin çalışma. 60 saat çalışıyorum. Yani ne oluyor zaten? 10 hafta çalışıyorum 600 saat oluyor. Arkadaş ben zaten geçiyorum diyor. Hayır bu rutin 45 saati çıkartıyorsunuz. Üstüne Mesainizi çalıştınız. ekliyorsunuz. Mesela Evet. haftalık 7 saat. Evet haftalık 7 saat. Bu 7 saat işte yıllık toplamda 270 saati geçmesi gerekiyor. O zaman iş hakkınızı haklı nedenle feshedebilirsiniz. Anladım. Peki. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Rica ederim Melek Hanım. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. İyi günler dileriz. İyi günler.